Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte hemen acil bir canlı yayın yaptık. Çünkü piyasaları bir değerlendirme yapacağız. Özellikle e, önemli gelişmeler var. Rusya üzerinden önemli gelişmeler var. Bu önemli gelişmeler neticesinde bizler için ve Avrupa bölgesi için çok önemli haberler olacak. Bu da doların, altının, gümüşün seyrini değiştirecek haberler var. Bu haberleri dikkatli bir şekilde e, dinlemeniz açısından piyasalarla ilgili bu haberlere biraz değineceğiz. Dikkatli olunması gereken özellikle de krizin derinleşebileceği bir gündem içerisine girdiğimiz için arkadaşlar bu videoyu çekme gereğinde bulundum. Şimdi bu haberimiz nedir? Bu haberin dolara, altına, piyasalara etkisi neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu hemen burada e, bulmaya çalışalım. Hem de grafik üzerinde bir analiz yaparaktan doların, altının, gümüşün, euronun, sterlinin ve bitcoin'in takibini sizlerle birlikte yapalım. Bu arada Erdal, evet hoş geldin Erdal. Erdal Gülcan yayınımıza katıldı. Evet, tüm dostlarımızı kanalımızı beğenmeye ve kanalımızı da başka mecralarda paylaşmaya davet ediyoruz ki kanalımız sizlerle birlikte daha da fazla büyüsün ve başka arkadaşlarımıza da buradan daha rahat sizlerin sayesinde erişebilelim. Evet, Özkan da yayınımıza katıldı. Kara Gökhan da katıldı. Akif Aydoğan selamlar demiş. Selamlar Akif. Evet sevgili dostlarım, hemen haberimize geçelim. Haberimizle birlikte de bunun etkilerinin dolar ve üzerinde, Avrupa üzerinde özellikle ne türden bir krize sebebiyet verebilecek olduğunu, altın yatırımcıları için önemli bir haber. Altında ilerleyen günlerde tekrardan yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilecek, yükselişleri tetikleyebilecek bir haber. Dolar endeksindeki son durumu gene sizlerle birlikte değerlendirelim. Evet, yayınımıza hemen başlayalım. Rusya arkadaşlar Avrupa bölgesine doğal gazı kesti. Evet, bu önemli bir haber sevgili dostlarım. Bununla birlikte Rusya'nın Avrupa bölgesine doğal gaz olayını kesmesi Avrupa'da yeni bir kriz sürecini başlatabilir ve bunun etkileri de Avrupa'ya kesilecek bir doğal gaz ve petrolün şu an itibariyle piyasada arkadaşlar 5 milyon varil civarındaki petrolün azalması anlamı taşıyacak olduğundan ilerleyen günlerde özellikle petrol fiyatlarında tekrardan yukarı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Petrolde zaten yukarı yönlü hareket izlememizde piyasalarda genellikle arkadaşlar bizlerin enflasyonist yönde üretim tarafına bu türden haberlerin yansıması sonucunu doğuruyor. Suat hoş geldin. Evet, Zühtü Atak da gelmiş. İstanbul'dan Suat arkadaşımız da katılmış. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Suat demiş bayramdan sonra mazot 35 lira. Evet, mazotun özellikle Avrupa'da seyrini özellikle değiştirecek bir karar bu sevgili dostlarım. Rusya tarafından alınan bir karar. Rusya bu kararı alırken bakım çalışmaları sebebiyle Kuzey Akım 1 üzerinden doğalgaz akışını diyor bugün itibariyle Avrupa bölgesine durdurduğunu bildirmiş sevgili dostlarım. Avrupa'da bunun üzerine çeşitli tedbirler alma kararı var. Bunların arasında karne ile petrol verilmesi yönünde birçok yönteme başvurulacağı yönünde açıklamalar geldi arkadaşlar. Tabii Rusya bunu her ne kadar da 21 gün sürecek, ayın 21'ine kadar sürecek bir kesinti olarak açıkladığını bildirse de Avrupa tarafı buna pek itibar etmiyor ve Rusya'nın doğalgaz ve petrol akışını uzun bir süre Avrupa'da keseceği yönündeki düşüncelerini bildiriyor. Ayrıca bir önemli bir haber de gene arkadaşlar İran ve Rusya arasında ticaretin özellikle petrol ve türevi cinsten ticaretin kendi para birimleriyle ruble ile yapılması yönünde bir anlaşma yönüne gideceği yönünde haberler var. Bu da dolara karşı açılmış bir savaş şeklinde düşünülebilir. Bütün bunların neticesinde Avrupa'da biliyorsunuz ruble
üzerinden e, doğalgaz ve petrol alışına yanaşmayan birçok Avrupa ülkesi vardı. Rusya bugün itibariyle de bu ülkelere doğalgaz ve petrol akışını kesmiş durumda arkadaşlar. Rusya diyor ki benim ana paramla alışveriş yapacaksanız benimle yapın. Dolar üzerinden kesinlikle benimle herhangi bir alışveriş içerisine giremezsiniz şeklinde haberler piyasada çıktı. Bu Avrupa'yı zor durumda bırakacak, özellikle Avrupa'da resesyonu tetikleyebilecek bir haber. O yüzden euro tarafına dikkat edeceğiz. Euro'da bulunan sevgili dostlarım dikkatli olsunlar. Avrupa Merkez Bankası'nın ayın 25'inde zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam, faiz artışlarına başlama sürecine girecek olması Euro'da da gene yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir. Bunun sebebi gelişmekte olan ülkelerde bunlar daha farklı bir şekilde hissediliyor sevgili dostlarım. Bu faiz artışları gelişmekte olan ülkeler üzerinde genellikle dolar kıtlığı, euro kıtlığı ve sterlin kıtlığı şeklinde hissedileceği için faiz arttırımları demek paraların kendi ana vatanına dönmesi anlamı taşıdığından dolayı bu tür haberler maalesef ki gelişmekte olan ülkeleri olumsuz yönde etkiliyor. Merkez Bankası'nın uyguladığı Türkiye ekonomisiyle ilgili yeni biliyorsunuz ekonomi paketinde, modelinde diyelim arkadaşlar, faiz arttırma süreci yok. Bizler hala da faiz arttırma değil, faiz indirme süreci içerisindeyiz. Bu süreçte de bakalım yön bizi nerelere götürecek. Dolar tarafına baktığımız zaman dolarda 17 lira 38 kuruş seviyesinden geçen bizler için önemli bir şurada direnç bölgemiz ve seviyemiz mevcut. Bu bölgeyi sizlerle birlikte yakinen takip ediyoruz. Bu bölgenin kırılmayla birlikte dolarda yukarı yönlü seyir kısada hemen 17.46 seviyesinde bulunan kuvvetli direnç bölgesinin testine doğru doları yukarı yönlü taşıyacaktır şeklindeki düşüncemiz hala devam ediyor. 17.46 önemli bir bölge. Özellikle mavi çizgiyle belirttiğim grafik üzerindeki 17.46 seviyesinin yukarı yönlü kırılması ve aşılması sevgili dostlarım bizleri dolarda 18 lira 40 kuruş bandına doğru hızlı bir şekilde taşıyabilir. O yüzden 17.46'ya dikkat edeceğiz. 17.46 bölgesinde ayrıca Merkez Bankası'nın da bir stoper gibi beklediği unutulmamalı. Buradan satıcıların devreye girdiği de unutulmamalı. Sizlerin dikkat etmesi gereken en kritik bölge 17.38 ve 17.46 bölgeleri olacak. Bu bölgeler üzerindeki kapanışlar yukarı yönlü hareketin sertleşmesi anlamı taşıyabilir. En kritik bölge olarak dolar kurunda gene takip ettiğimiz 18 lira 40 kuruş ve 17 lira 21 kuruş bölgesi bizim için bir destek. Yukarı yönlü hareket için 17.21, özellikle Forex ve Viyopçu arkadaşlar için 17.21 önemli bir destek. İkinci önemli kuvvetli bir destek bölgesi de dolar kurunda gene 17 TL civarından geçen alan. Kısada burası aşağıya yönlü B planımızda kırılması durumunda bizlerin kısa bazlı stop olarak kullanabileceğimiz bir alan ve bölge olarak takip edilmeli. Yukarıda 17.21 orta destek bölgemiz. Onun üzerinde 17 şu an itibariyle zaten kırılmaya çalışılan bir 17-37-38 aralığındaki direnç bölgemiz. Onun üzerinde de önemli ve Merkez Bankası'nın hali hazırda beklediği 17 lira 46 kuruş bölgesinden geçen direnç bölgesi. Evet arkadaşlar, Rusya'nın yapmış olduğu bu hamle, İran'la birlikte de bir işbirliği içerisine Rusya'nın girecek olması, Avrupa'ya gaz akışının kesilmiş olması önemli. Çünkü buraya yapılacak bir gaz akışının uzun süreli bir gaz akışı çerçevesine dönüşmesi demek, petrolün ilerleyen günlerde daha da yükselebileceği anlamı taşıyacağından dolayı altın tarafında da yukarı yönlü hamleler sizlerle birlikte izleyebiliriz. Avrupa bakımından bu haber kötü. Her ne kadar da Rusya tarafından bir bakım çalışması süreci içerisinde bu türden bir hareket yönüne gidildiği söylense de arkadaşlar, bunun bir stratejik olay ve bir gelişme olarak
takip edilmesi gerekli. Çünkü Avrupa'nın birçok ülkesi Rusya'dan aldığı gaz ve petrolü ruble cinsinden ödemek istemiyordu. O yüzden ödemelerini genellikle dolar ve euro cinsinden yapmak istiyorlardı. Rusya da bunlar için bir yaptırım başlatabileceğini sinyallerini vermişti. Bunu örtülü bir şekilde şu an için Rusya'nın devreye soktuğunu söyleyebiliriz. Yani ilerleyen süreç bizler için ve Avrupa bölgesi için zor olmaya devam edecek. Türkiye ile ilgili böyle bir herhangi bir karar yok. Çünkü biz Avrupa Birliği üyesi değiliz. Bizim gaz akışımız İran üzerinden gene normal bir şekilde devam edecek. Hatırlarsanız İran üzerinden gene böyle bir 10 günlük Türkiye tarafına bir kesinti olmuştu. Sanayimizin düştüğü bölüm ve zor durum unutulmamalı diye düşünmekteyim. 10 günlük bir kesinti Türkiye'de de zor günler yaşanmasını başlatmıştı. Şimdi aynı şekilde bir kesinti Avrupa bölgesine yapılacak ve Avrupa bölgesinde de bu kesintiyle birlikte zor günlerin gelebileceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Bunun uzaması ve Avrupa Birliği'nin ilerleyen günler içerisinde bu tür kesintiler sebebiyle doğalgaz ve petrolü stoklama sürecine gidemeyecek olması kışın Avrupa Birliği'ni daha da uzun süreçte daha da zor bir duruma sokabilir sevgili dostlarım. O yüzden gümüş ve altın yatırımcıları petroldeki yukarı yönlü harekete bağlı olaraktan benim de zaten beklentilerim yılın ikinci yarısından itibaren altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketin başlayacağı yönünde, son çeyrekle birlikte de zirveye doğru gidecek bir altın ve gümüş tarafındaki hareketi tetikleyebileceği yöndeydi ve bu görüşlerimi de Rusya'dan gelen bu son haber akışlarıyla birlikte pekiştirmiş durumdayım sevgili dostlarım. Dünya üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyun içerisinde gerçekten büyük stratejiler izliyoruz. Çok büyük stratejiler dönüyor. Ülkelerin altın kapmak için altın düşürme oyunları, kendi rezerv paralarını artık dünyaya kabul ettirebilme çabaları, doların özellikle dünya üzerindeki hakimiyetine son verebilmek amacıyla yapılan oyunlar, Covid-19 süreci ve ülkemizde son zamanlarda gene biliyorsunuz arkadaşlar Covid-19'da ilgili vakaların oldukça artmış olması, bu da turizmi zorlayabilir. Turizmde beklediğimiz doluluk oranını engelleyebilir. Bunlar da önemli. Şu an itibariyle yalnız son durum turizmde doluluk oranlarının oldukça fazla olduğu yönünde. Yani beklentilerimiz doğrultusunda Türkiye'ye turist akışının olduğu yönünde. Sizlerin de dikkatli olması gereken bir süreç. Özellikle kapalı mekanlarda arkadaşlar tekrardan maske kullanmayı ihmal etmezseniz bu durumu evdeki yaşlı kesim, evinizde bulunan annenize babanıza da bu durumu taşımamış olmanız iyi olacaktır diye düşünmekteyim. Evet, Covid-19 ile ilgili düşüncelerimizi de anlattıktan sonra hemen altın tarafına geçelim. Dolar tarafında yön yukarı, hala daha yukarı. Altın tarafındaki son gelişmelere hemen bakalım. Gram altınla devam edelim. Gram altında 950 seviyesi önemli bir seviye dedik arkadaşlar. 950 üzerinde kalındıkça gram altında herhangi bir sorun yok. Çünkü gram altında 950 desteği bizler için aylıkta da önemli bir destek ve bu desteğin üzerinde kalması 950-985 direnç arasındaki bandın hala çalıştığını bizlere gösteriyor. Daha orta vadede gene bu 950 bandının geçtiği direnç alanı 1060 seviyesinden geçiyor. O yüzden 950 kesilmediği müddetçe, aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe hala da gram altında 1060, 1100 ve 1150 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketin seyri değişmiş değil. Grafikte de herhangi bir bozulma şu an itibariyle gözükmemekte. Buradaki alt bantta gördüğünüz 870 seviyesinden geçen bölge. Bakın burası da çok önemli. Şu şekilde okuyabilirsiniz burayı. Şurayı 870 bandı olarak okuyacak olursanız bakın şurada. Gene burada bir bayrak filama formasyonunun
olduğu ve bu bayrak filama formasyonunun da yukarı yönlü kırılabilmesi için gram altında şuradaki 950 seviyesi işte bizler için çok önemli. Çünkü bu seviyenin altına gelmemesi demek bizler için ne anlam taşır? Burada 870, burada da 950. Bakın şu iki band. 950 bandı altında bir kapanış olmaması buradaki 950'nin test edildiği anlamını taşıyacağından dolayı ilerleyen zamanlarda bu 950 ve 870 bandı arasındaki 110-120 piplik bir alan var. Bunu da 950'nin üzerine eklediğiniz zaman arkadaşlar buradaki alan gene bizleri gram altında kısada 1060 ve onun üzerinde 1150 ve 1500 TL'ler civarına doğru taşıyacak yukarı yönlü hareketi başlatacaktır diye düşünmekteyim. Evet, Berkay İncesu, emeğinize sağlık, çok teşekkürler demiş. Evet, ben de çok teşekkür ederim sevgili dostlarım. Hepinize katkılarınızdan dolayı, beni izlediğinizden dolayı da çok çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Evet, doları dediğimiz gibi arkadaşlar ilerleyen günlerde bir rezerv para durumu olmaktan çıkarabilecek mi Rusya ile İran yapmış olduğu arasındaki anlaşmalarla birlikte, bunu da hep birlikte yakından takip edeceğiz. Bitcoin tarafına hemen bir bakalım. Bitcoin'den sonra gümüşe, euroya ve sterlin tarafına da geçelim. Bitcoin'de takip ettiğimiz bir dip sürecimiz vardı. Bu dip sürecimiz grafiğimizde takip ettiğiniz gibi tam şu seyirden geçiyordu. 18.000 bandından. Ve bu 18.000 bandı üzerinde ilk etapta beklentimiz Bitcoin'de 24.000 dolarlar seviyesine doğru bir yukarı yönlü hareket beklentimiz var. O yüzden Bitcoin'deki arkadaşlar bu 18.000-24.000 band aralığını takip edecekler. 18.000 önemli, üzerinde de 24.000 band aralıklarının çalışması beklentimiz dahilinde. 18.000 önemli bir destek, bu desteğin kırılmaması şart. Tekrardan hareketin aşağı yönlü evrilebilmesi için ise 18.000 dolar altında arkadaşlar Bitcoin'de kapanış olması şart. Fakat benim düşünceme göre artık Bitcoin'de bu seviyede bir dip olayı yaşandı ve bu dip olayından sonra Bitcoin'de yukarı yönlü yavaş yavaş seyrini şuradaki üçgenin üst kısımlarına doğru taşıyıp burayı kırdıktan sonra tekrardan bir 36.000 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü arkadaşlar yükselişini devam ettireceği yönünde. Tabi bunun için şartımız ne? Teknik analizde her zaman bir B planımız olacak. B planımızda 18.000 doları takipte kalacağız. 18.000 doların altında bir kapanış olmadığı sürece bizler Bitcoin'de yönümüzü hala da yukarı yönlü hareket şeklinde düşünebiliriz. Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası Avrupa'daki Rusya hareketinden sonra tekrardan kanal içerisine Euro'daki hareketlerin girdiğini görüyoruz. Dolar endeksine bağlı olarak da Euro'daki değer kaybı devam ediyor. Bizim ülkemizde o kadar fazla da hissedilmese, çünkü bizim biliyorsunuz dövize olan ihtiyacımız, Merkez Bankası rezervlerimizin azlığı ve ayrıca Mayıs ayı cari açığımızın da oldukça yüksek çıktığı unutulmamalı. Bu cari açığın yüksekliğinden kaynaklı olarak da dövize olan ihtiyacımız her geçen gün daha da fazla artmakta. Ayrıca Fed'in uygulamış olduğu faiz politikaları neticesinde hala faiz artışlarına devam edecek olması Fed'in bizim de dolara erişmemizi oldukça kısıtlamakta arkadaşlar. Euro bölgesinde 17 lira 40 kuruş seviyelerinde bir hareket izliyoruz. Buradaki hareketin tekrardan yukarı yönlü evrilebilmesi için Euro takip eden arkadaşlarımızın 17.60 direncine dikkat etmeleri gerekli. 17 lira 60 kuruş direnci önemli. Aşağıda da 17 TL'den geçen önemli bir destek bölgesi mevcut. Tekrardan yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için 17.60 direncinin Euro'da yukarı yönlü kırılması gerekli. Bunu başarabilir ise Euro yukarı yönlü hareketlerde 18.50 ve 18.80 civarına doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettirir. Aksi takdirde Euro'da 17 TL'lere doğru aşağı yönlü bir sarkmayı tekrardan takip edebiliriz arkadaşlar. Fakat ayın 25'i itibariyle yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarına başlayacak olması Euro'yu da gene tekrardan
dolar endeksi karşısında güçlendirmeye başlayacaktır. Bunun neticesinde de Euro'da tekrardan 18.60 ve 18.80 civarına doğru yukarı yönlü hareketler faiz kararına doğru görebiliriz. O yüzden Euro'daki arkadaşlar da şu an itibariyle panik olacak herhangi bir durumları yok. Takipte kalsınlar Euro'yu. Euro'da aylık bazda gene baktığımız zaman ortalamaların hala da üzerinde yükseliş trendinin devam ettiği bir süreç içerisinde gözükmekte. Buradaki kırılım, bakın arkadaşlar, Euro'da şöyle aylıkta baktığınız zaman şu alan üzerindeki kırılım, yani 17.80'ler üzerinde bir kırılım Euro'da yaşanır ise Euro'da direkt bizler 20 TL civarına doğru da yukarı yönlü hareketin tekrarını bekleyebiliriz. O yüzden panik yapmanıza gerek yok. Aşağıda 17.25 gene önemli bir destek olacaktır. Bu destek altında hareketler olmadığı sürece Euro'da yön kademeli bir şekilde tekrardan 18.90 seviyelerini bizlere gösteriyor. Bu seviyeleri takipte kalacağız. Sterlin Türk Lirası, hemen sterlin kurundaki arkadaşlar için sterline de bakalım. Sonra dolar kuruna tekrardan döneriz. Sterlin Türk Lirası, evet, sterlin Türk Lirası'ndaki hareketler. Evet, Boris Johnson'ın biliyorsunuz hükümetten istifa etmesi isteniyor. O da bunun karşılığını boş bırakmadı ve istifasını zaten açıkladı. Bununla birlikte Euro'da dolar karşısında güzel bir kazanımla yukarı yönlü hareket başlattı arkadaşlar. Euro'da şimdi bizler için yukarı yönlü hareket için, sterlinde özür dilerim, yukarı yönlü bir hareket başlayabilmesi için 21 TL üzerindeki şu kuvvetli direnç bölgesinin üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Bu hareketleri 21 dolar üzerinde yakalayabilir isek buradaki hareketler de ilk etapta 24 dolar seviyesine doğru sterlin Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareketleri getirebilir. Bugün itibariyle baktığımız zaman bu kapanışların henüz gelmediği ve şuradaki yükselen trend çizgisi ile aşağıdan geçen trend çizgisi arasındaki hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Burada 19 lira 50 kuruş önemli bir destek. 19 lira 50 kuruş üzerinde kalındıkça sterlinde de hala da 24 TL'lere gitme potansiyeli oldukça yüksek. Sterlindeki arkadaşlar, uzun vadede sterlin takip eden arkadaşlar, 19 lira 50 kuruş altına gelinmedikçe sterlinde de herhangi bir korkuya meal yok diye düşünüyorum ben sevgili dostlarım. Evet, gümüş tarafı, hemen gümüş tarafına geçelim. Gümüş tarafındaki dip sürecinin devam ettiği kanal içerisinde gümüşün ons tarafının, bakın şuradaki dip hareketine devam ettiği bu diplerden her zaman bir yukarı yönlü hareket gümüşün ons tarafında görüldüğü devamlı süretle izliyoruz. Bu kanal içerisindeki hareketler devam ediyor ve bu kanalın dibinde gene bir dokunma hareketi gümüşün ons tarafında geldi ve buradan tekrardan yönünü yukarıya yönlü çevirmiş bir gümüş ons. Gümüş ons da kısada 19.43 seviyesi önemli olacak. 19 dolar 43 sent seviyesi üzerinde burada da gümüşte hareketler görürsek bu hareketlerin 20.75 civarına doğru gümüşün onsundaki hareketleri yukarıya taşıyacağını düşünmekteyim. Gümüşte artık bundan sonra ons bazlı gümüş ve altın bazlı onsun yukarı yönlü hareketlerini ben tamamlayacağını ve yukarıda özellikle şu 24 dolar seviyesinin de yukarı yönlü kırılıp 30 dolar hareketini gümüşün onsunun başlatacağını düşünüyorum. Bunun için ortam da oluşmaya başladı. Bu ortam neticesinde Rusya'nın yapmış olduğu son hamlelerde, eğer ki beklenildiği doğrultuda Rusya gaz ve petrol akışını arkadaşlar uzatırsa, Avrupa'ya verme konusunda uzatırsa, bu dediğim gibi piyasada bir 5 milyon varillik arzın kısılması anlamı taşıyacak ve bu da petrol fiyatlarını daha da yukarı çekeceğinden kaynaklı olarak altın ve gümüşlerde emtia tarafında yukarı yönlü tekrardan bir baskı süreci başlatacağını düşündüğümden dolayı bu son hareketin, bu son haber akışlarıyla aynı seviyelere ve güne denk gelmesi bizim için takip etmemiz gereken ve bununla ilgili bir strateji kurmamız gereken
bir dönemi başlattığını inanıyorum. Buradan yükselişin ilk etapta 29-30 dolar bandı ve onun üzerinde de arkadaşlar şurada beklentim olan 43 dolar bandına doğru gümüşün ons tarafını taşıyacağını düşünmekteyim. Gümüş gram, evet, gümüş grama da hemen bakalım. Gümüş gramda da 10.77 bizler için güzel bir direnç. Şu 10.77 direncini yukarı yönlü aşabilir. İkinci kuvvetli yükseliş için 11 lira 80 kuruş direncine doğru kendimizi atabilirsek gümüş gramında olan arkadaşlar da bir nevi rahatlamış olacak. İlk etapta şu 10.77 bizim için önemli. Bunun üzerinde bakalım bu hafta kapanışlar gerçekleştirebileceğiz mi? Bunun üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirsek gümüşün gramında da 11 lira 80 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü atakları takip edeceğiz. Beklentim buradaki hareketlerin de yukarı yönlü gideceği yönünde arkadaşlar. Ve bu hareketlerin gümüşün gramında ilk etapta beklentim olan, uzun zamandır beklentimiz olan 13 lira 20 kuruş seviyesi ilk etapta kırılacaktır. Bu kırılım uzun süre bizi bekletti. Buradaki kırılım çok sert olabilir arkadaşlar. Çünkü bu 13 lira 20 kuruş bizim beklentimiz olduğu gibi piyasalarda birçok kişinin beklenti bölgesi. O yüzden 13.20'yi hızlı bir şekilde gümüşün gramı yukarı yönlü de kırabilir. Bunu sizlerle birlikte zaten takip edeceğiz ve ben buranın hızlı bir şekilde bu sefer bu son gelişinde kırılacağını düşünüyorum ve yukarıda 14 lira 20 kuruş seviyesine kadar gümüşteki hareketi devam ettireceğini beklentilerim dahilinde düşünebiliriz diyelim sevgili dostlarım. Evet, dolara tekrardan dönelim. Bakalım dolarda, özellikle dolar endeksindeki son hareketler. Dolar endeksiyle hemen başlayalım. Evet, dolar endeksi. Evet, dolar endeksinde hala da tutunma sert bir şekilde devam ediyor. Dolar endeksindeki bizler için tepe seviyemiz, bakın aylıkta şurada maksimum tepe seviyemiz 110 dolar seviyesinden geçiyor sevgili dostlarım. Bu 110 dolar seviyesi önemli olacaktır. Grafiğimizdeki 110 dolara kadar bu hareket devam edebilir dolar endeksinde. Burası kuvvetli bir direnç bölgesi şeklinde olacaktır dolar endeksinde. Biz de sizlerle birlikte bunu özellikle takip edeceğiz. 110 seviyesini. Çünkü aylıkta da baktığımız zaman stokastik indikatörümüz hala da al sinyalinde devam ediyor. Bu al sinyaliyle birlikte dolar endeksindeki hareketin 110 puan seviyelerine kadar taşınabileceğinin sinyalini bizlere veriyor arkadaşlar. Altının onsu 2023'te ne olur demiş Eylem Erten arkadaşımız. Ben altının ons tarafının 2022 yılı içerisinde bir 2100 dolarla 2300 dolar aralığına yerleşeceğini düşünüyorum Eylem. 2023 için henüz yıllık kapanışları görmem lazım yeni tahminlerde bulunabilmek için. Fakat 2022 yılı 6. ayından itibaren dediğim gibi yukarı yönlü hareketin kademeli bir şekilde 2022 yılı içerisinde 2100 ve 2300 dolarlar seviyesine altının onsunu yerleştireceğini düşünüyorum. Savaş Erdoğan, sterlin ne olur diye sormuş. Sterlini az önce yaptık. Savaş, sterlinde benim uzun vade beklentim önce 24 dolar seviyesi, 2022 yılları içerisinde 24 dolar seviyesinde bir sterlin. Onun ardından da 35 dolarlar seviyesine doğru gidecek bir sterlini izleyeceğimizi düşünüyorum. Kur korumalı mantıklı ne demiş? Bize göre kur korumalı mantıklı mı sence demiş reis. Evet, kur korumalı mantıklı arkadaşlar. Bence de mantıklı. Kur korumalıya özellikle TL tarafında olan arkadaşlar katılım yaparlarsa mantıklı gözüküyor kur korumalı TL mevduat hesabı. Zaten kur korumalı TL mevduat hesabında durmanız demek dövizde durmanız anlamı taşıyacağından dolayı oradaki fark dövizin düşüşlerinden etkilenmeyecek olmanız arkadaşlar. Dövizde herhangi bir düşüş yaşanırsa sizler burada faizi, sadece faiz olan kısmını alacağınızdan dolayı düşüşteki kısımdan etkilenmeyeceksiniz. O yüzden kur korumalı TL mevduat hesabı uygun gözüküyor. Savaş Erdoğan iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Savaş. Yusuf Sümer, bence dolar yükselişe geçer mi? Sence dolar yükselişe geçer mi?
Yusuf, dolar hala bir yükseliş trendi içerisinde. Bu yükselişin de devam edeceğini hala düşünüyoruz. Elimde dolar var demiş Hüseyin. Ne zaman ne yapmalıyım demiş. Vallahi elinde dolar varsa Hüseyin, yatırım tavsiyesi kesinlikle olmasın arkadaşlar sizler için. Şu an için dolar endeksi yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. TL bazında da baktığımız zaman dolar endeksindeki güçlü hareket dünya genelinde doların çok güçlü olduğunu, bunun neticesinde de Türkiye ekonomisi üzerinde de doların hala da güçlü seyrini devam ettirmesi olayı oldukça fazla. İlerleyen dönemler içerisinde 18 lira 40 kuruş önemli olacak. Bunun üzerindeki kırılım doları 21 liralara kadar taşıyabilir kısa vadede. O yüzden dolarda da şu an için yön yukarı gibi gözüküyor. Osman Atılgan teşekkürler demiş. Mert BTC'yi demiş. Mert BTC'yi yaptık. BTC'de beklentimiz dip seviyelerinin görüldüğü. Burada 18 bin dolar seviyesinin önemli olduğu. BTC'de 18 bin dolar altında bir kapanış olmadığı sürece ilk etapta bir 24 bin dolar seviyesinin Bitcoin'de test edileceği yönündeki düşüncelerimiz hala da mevcut. Bu düşüncelerle birlikte hala izlemedeyiz. Ben 24 bin dolarlar seviyesine doğru ilk etaptaki dirence BTC'nin gideceğini düşünüyorum. Bakalım, izleyip göreceğiz. Dolar TL'de de en yakın seviye 21 TL'ler civarına doğru giden bir dolar izleyebiliriz arkadaşlar. O da bazı oluşumlar var. Bu oluşumların ana hedefleri dünkü yayınımızda da anlattım. O yayınımızı izlerseniz dünkü videomuzda var. Burada da hedef bölgeleri özellikle 17.46 seviyesinden geçen direnç önemli. O direnci yukarı kırarsa dolar Türk lirası ilk etapta rekor seviyelerin geldiği seviyeye doğru hareketlerini hızlandırır. 18 lira 40 kuruş seviyesine. Oranın kırılması demek zaten üst tarafın oldukça boş olması ve o formasyonla birlikte dolarda bir 21 TL civarına doğru sizlerle yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Bu fiyattan dolar alınır mı? Bu fiyattan dolar, vallahi arkadaşlar ben almam. Ama almak isteyene de bir şey diyemem. Çünkü riskli bir bölge. Özellikle 17.40 seviyesi izlenmeli. Onun üzerinde gene izlenmesi gereken bir seviye 18 lira 40 kuruş seviyesi. Bu iki seviye iyi bir şekilde izlenmeli. Buradan gelecek bir müdahale veya hükümet kanalından çıkarılacak yeni bir enstrüman gelebilir. Seçim öncesinde bu tür hareketlere de hazırlıklı olmakta fayda var. Bizlerin alt seviyelerden dolar almışlar için, yani elinde 5 liralardan, 7 liralardan, 8 liralardan, 10 liralardan dolar tutanlar için ancak tavsiyelerimiz var. Onlar için de belirttiğimiz gibi 14.65, 14.60 veya 14.50 seviyesi önemli bir seviye. Buralar stop bir şekilde tutularaktan 16.50 seviyelerinde stop yapılaraktan ellerindeki doları yukarı yönlü bekletebilecekleri yönünde düşüncelerimiz mevcut. Tabii son söz, son karar her zaman kendi kararınızdır. Bizim burada verdiğimiz kararlar, yaptığımız teknik analizler, kendi analizlerinizle birlikte birleştirin ve bir karara varmaya çalışın arkadaşlar. Yol gösterici olacaktır bu kararlar hepiniz için. Doğalgaz fiyatları artar mı demiş Hüseyin. Evet, doğalgaz fiyatlarında artış olabilir Hüseyin. Bu son Rusya'nın yapmış olduğu kararla birlikte doğalgaz fiyatlarında yukarı yönde bir yükseliş tekrardan yaşanabilir. Zaten Rusya'nın burada stratejisi bu yönde büyük bir ihtimalle. O şu an savaş dolayısıyla, Ukrayna ile yaptığı savaş dolayısıyla gelirinin birçoğunu doğalgaz ve petrol tarafından sağlıyor. Bunu da Avrupa ülkelerini kendine mecbur ederekten sağlıyor. O yüzden doğalgaz ve petrol fiyatlarını Rusya düşürmek istemeyecektir. Çünkü düşürdüğü zaman kendi gelirleri azalacağından dolayı bunu Rusya istemez. Bu şu anki uygulamış olduğu doğalgaz ve petrol arzının kısıtlanma yönünü daha da uzatabilir arkadaşlar. Bu bir strateji olabilir.
İran'la kendi aralarında yapmış oldukları ruble cinsinden ve kendi ülke para birimleri arasındaki, bakın bu da çok önemli. Kesinlikle artık dolar ve euro kullanmak istemiyorlar. Sadece satışlarını kendi para birimleri üzerinden yapacaklar. Buna İran da dahil olursa Avrupa tarafından ve Amerika tarafından İran'a da bir yaptırım olayı uygulanabilir mi? Onlar da petrol ve gaz akışını keserler ise arkadaşlar, petrol fiyatlarında şu anki gördüğümüz fiyatlar bizim için çok iyi fiyatlar şeklinde de kalabilir. O yüzden bu haber akışı çok önemli. Bu haber akışını gerçekten yakından takip etmekte fayda var. JP Morgan Brent 380 dolar olacak diyormuş. Sizce ne olur? Valla şu an 105 dolarlarda bir petrol izliyoruz. Savaş. Evet, böyle bir kararlar, İran üzerinden de bir petrol kısıtlamasına gidilir. Rusya ile birlikte el ele verip petrol kısıtlamasına giderlerse petrol fiyatlarında gerçekten yukarı yönlü çok sert hareketler izleyebiliriz. Euro ne olur demiş. Deli Euro ne de olur diye sormuş. Daha yeni geldim demiş. Evet, Euro'yu anlattık. Az önce anlattık. Euro'da ayın 25'inde Avrupa Merkez Bankası faiz artışlarına başlayacak. Bu faiz artışlarına doğru tekrardan yukarı yönlü ataklar izleyebiliriz. Fakat bu gaz kesilmesi Avrupa bölgesine, özellikle Almanya tarafını yakından etkileyecektir. Ekonomik yönden de Avrupa tarafını etkileyecektir. Euro'daki hareketler şu an için izlemedeyiz. Bakalım Euro tekrardan dirilişe geçebilecek mi faiz artışlarıyla birlikte? Beklentim yalnız Euro'da da tekrardan yukarı yönlü hareketlerin olacağı yönünde. Evet. Söyler misiniz? Altın mı alsam, dolar mı alsam demiş Mulisa. Mulisa, dolar mı alsam, altın mı alsam? Vallahi gram altın alabiliyorsan, yatırım tavsiyesi olmadan gram altın veya gram gümüş şu an dolardan daha iyi gibi duruyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil yalnız. Evet, elimde çiftlik var demiş. Değeri 4 milyon civarı. Alıcı var. Sence satmalı mıyım yoksa elimde mi tutmalıyım? Bence kesinlikle satmamalısın. Elinde tutmalısın bize göre. Evet. Çünkü satılan, şu an için sattığınız hiçbir ürünü arkadaşlar yarın aynı fiyattan veya altından, alt fiyatından alma garantisi hiçbir zaman yok. Piyasaya baktığımız zaman ikinci el otomobilini satan bir kişi bir hafta sonra gittiği zaman aynı marka arabasını bile aynı fiyattan alamıyor. Evini satan bir kişi sattığı fiyattan bir hafta sonrasına veya bir ay sonrasına aynı evini de geri alamıyor. Piyasadaki bu süper enflasyonist süreç içerisinde en güzeli elindeki malını, çiftliğini, arsasını, evini koruyabilmek arkadaşlar. Arabasını koruyabilmek. Belli bir birikimi olan elinde ikinci el arabasını, evini satıp daha yeni bir model alma içerisine girebilir. Tabii bu yapılabilir. Fakat elimdekini ben satayım, başka bir ürüne geçeyim. Mesela çiftliğimi, evimi, arabamı satayım. Bununla dolar alayım, altın alayım kısmına girişirseniz daha da fazla zarar edersiniz. Çünkü piyasada şu an baktığınız zaman gayrimenkul ve araba sektörü çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Altındaki baskının devam ettiği sürece bu süreçte böylece devam edip gidecektir. Fakat altındaki sürecin terse dönmesiyle birlikte ben ev fiyatlarında ve araba fiyatlarında tekrardan bir geri geliş sürecinin başlayacağını düşünüyorum. Bu süreci de hep birlikte yakından takip edeceğiz. Bakalım bize, evet, ev fiyatları balon demiş. Patlar mı hocam demiş. Evet Savaş, ev fiyatlarına biz balon diyoruz. Gerçekten ev fiyatları şu an balon. Bir, bir oda, bir salon evler 1 trilyon civarından gidiyor. Bu tabi bölgesine göre de değişiyor. Kimi yerde 800 bin civarında giderken kimi yerde 1 milyon, 1,5 milyona da giden 1+1 evler var. Bölgesine göre, yerine göre değişiyor. Arsa fiyatları o şekilde çok yüksek fiyatlardan gidiyor. Bunların gidiyor olması demek fiyatların daha da yukarı yönlü beklenti içerisinde olması demek. Yani fiyatlar daha da yukarıya gidebilecek. Bu arz talep meselesi
Ne zaman talep azalırsa arz da düşüşe geçecektir. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman arzın azalmadığı da görülmekte arkadaşlar. Devamlı bir ev ve araba alma telaşı içerisinde insanları görüyoruz. Onların bu talebi bitmediği sürece ev ve araba fiyatlarında da bir geriye dönüş zor gibi düşünülmekte. Bir de bu şimdi ben 1 milyona bir ev alsam bunu zararına satar mıyım? Tabii ki satmam. Bu fiyatlardan alım yapanlar artık bundan böyle bir taban fiyat oluşturacaktır. Bunlarda kesinlikle ev fiyatlarında veya araba fiyatlarında bir aşağı yönlü düşüş olsa bile ellerindeki ürünü, malı satmayacaklardır kesinlikle. Tabii ihtiyacı olmadığı sürece satmayacaktır. Değerinin gelmesini bekleyecektir. Bu da piyasadaki ev ve araba miktarının azalmasına sebebiyet vereceğinden fiyatlar tekrardan yukarıya doğru yönelecektir. Ama bu süreç içerisinde mutlaka bir aşağı yönlü süreç olacaktır. Unutmayın, piyasalar her zaman bir Elliott dalga teorisi şeklinde 5 dalgalı şekilde ilerler. Bizlerin de zaten videolarında yapmış olduğumuz Elliott dalga teorisi dünya üzerinde de bu şekilde çalışır. Her bir yükselişin mutlaka bir düşüş dalgası gelecektir. Önemli olan alım yaparken bu sabırla bu düşüş dalgalarını bekleyebilmek, yükseliş dalgalarında mal almamak, düşüş dalgalarında alımlara girmek. Yani 5 dalgalı bir kendinize strateji kuracak olursanız, bakın şurayı çizeyim. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bunların 1, 2, 3. 3 tepesi her zaman için arkadaşlar satış bölgesi. 2 bölgesi de alım bölgesi olarak değerlendirilebilecek alanlar olarak takip edilebilir. Bu emlak ve ev piyasasında da bu şekilde. Bu zirvelerden önemli olan zirve bölgelerinden alım almamak, alıma yakalanmamak, bu düşüşleri beklemek ve düşüş pozisyonlarında kendinize, yatırım pozisyonlarınıza sokmanız her zaman daha uygun olacaktır. Bu taktiği ve stratejiyi uygularsanız göreceksiniz ki zirvelerden almadığınız her malda kar etme olasılığınızdaki zaman aralığınızda daha da her zaman gün geçtikçe azalacaktır ve kar oranlarınız artacaktır. Hiçbir zaman bütün varınızda yoğunuzda bir ürüne yönlenmeyin. Bunu parçalara bölün arkadaşlar. Mesela dolar alın, altın alın ve bir kısım paranızı arsaya yatırın, eve yatırın. Yani böyle çeşitlendirin, yatırımlarınızı çeşitlendirin. Ne kadar çok çeşitlendirirseniz sizler için o kadar da iyi ve hayırlı olacaktır diye düşünmekteyim. Banka kredileri %3 oldu hocam demiş. Faiz indirimi olur mu? Savaş Erdoğan. Vallahi Savaş, faiz indirimi olur mu? Olmaz da diyemiyorum. Bizim ülkemizde olabilir yani. Bütün dünyanın şu an için faiz arttırdığı bir dönemde bizde olabilir yani. Olmaması için hiçbir neden yok. Brent petrol hissesi aldım demiş. JP Morgan'u dinledim, bekliyoruz demiş Savaş. Evet Savaş, Brent petrolü hemen bakalım bir senin için. Evet, şu Brent petroldeki son duruma bir bakalım. Evet, bakın arkadaşlar, Brent petroldeki aylıktaki yükselişi görüyorsunuz. Direkt olarak nasıl yukarı yönlü ok gibi fırlamış bir Brent petrol var. Bu Brent petrolde sıkıntı ne zaman başlayabilir? Yani aşağı yönlü hareket sertleşebilir. Brent petrolde şu seviye çok önemli. Buraya da bir iğne atmış zaten, görüyorsunuz aylıkta. 96 dolar. Evet, şuradaki 96 dolar Brent petrolde önemli bir seviye. Buraya geldiği zaman 96 dolara, burada hemen Rusya kendi şeylerini açıklıyor zaten arkadaşlar. Projelerini, stratejilerini ve bunun 96 dolar altına gelmesini istemiyor. Çünkü 96 dolarda yükseliş trendi aşağı yönlü kırılacağından dolayı petrolde bir aşağı yönlü hareket başlayabilir. Fakat buna şu an için Rusya izin vermiyor anlaşıldığı kadarıyla. Burada ortada geçen bir direnç, gene 115 dolar direnci var. Şuraya da hemen 115 doları işaretleyelim. Burası 115 dolar ve 96 dolar arasındaki bir bant aralığında petrolün hareketlerini sürdürdüğü bir alan.
Petrolde de gene yukarı yönlü hareketler 115 doların üstüne sarkar ise bu son haber akışlarıyla birlikte buradan yönün 133 dolarlar seviyesine doğru tekrardan ivmelenmesi anlamı taşıyacaktır Brent petrolde. 133 dolar şu an için üst bölge. Aşağıda bizler için 115 dolar gene bir direnç bölgesi ve olmazsa olmaz stop bölgesi olarak da 96 dolar seviyesi takip edilebilir. Savaş, bu bölgeleri sen de sıkı bir şekilde takip edebilirsin. Uzun vade yatırımcısıysan 96 dolar altına inmediği sürece yukarıda 133 dolarlar seviyesi Brent petrolde takip edilebilir seviye gibi gözükmekte. Tabii petrolü bir anlamda da arz talep, gene bunları da arz talep yöntemiyle belirlendiği için bu fiyatların yükselmesi dünya genelinde biraz da arzı azalttığı için Rusya eğer ki böyle üretimi Avrupa bölgesine kısma yöntemini daha da süreci uzatır ise, İran da buna gene Rusya'ya eşlik ederse burada ne oluyor? Bir petrol arz sıkıntısından kaynaklı olarak yukarı yönlü hareketler talebin az olmasına rağmen yukarı yönlü gitmesi yönünde gelişebilir. Bu çok önemli çünkü Rusya boşu boşuna ben bu adımları, bu stratejiyi attığının inancındayım arkadaşlar. Bunlar bilinçli yapılıyor. Dünya üzerinde bir tekrardan yeni bir düzen kurulmak isteniyor. Bu düzene karşı bazı ülkelerde kendi düzenlerini kurmak istiyorlar. Herkes her şeyin farkında. Tüm ülkeler her şeyin farkında. Fakat vatandaşlara bu olayı yansıtmamak istiyorlar gördüğüm kadarıyla. Fakat artık sosyal medya denen bir ortam var. Google var, Facebook var, Instagram var, YouTube var. Artık insanların çoğu birçok strateji veya stratejisti dinleyip kendi piyasa gelişmelerine bakaraktan da piyasaların nasıl gelişebileceği ile ilgili çok güzel öngörülerde bulunabiliyor. Ben bazı arkadaşların yapmış olduğu yorumları, genelde yorumların hemen hemen hepsini okuyorum. Bazı arkadaşların yapmış olduğu çok güzel yorumlar var. Nokta yorumlar var. Onları da buradan tebrik ediyorum. Sizlerden de bu yorumları bekliyorum arkadaşlar. Kendi düşüncelerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bildirin. Bunlardan faydalanmak isteyen birçok arkadaşımız olacaktır. Bu yorumlardan da sizlerin sayesinde faydalanabilirler. Evet arkadaşlar, bayram üstü artık fazla da uzatmayalım. Yayınımızı artık burada sonlandıralım. Her şey tadında güzeldir. Dolar, altını, gümüşü, euroyu, sterlini, bitcoin'i sizlerle birlikte burada inceledik. Teknik analizini yaptık. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa yapmanız gereken sadece kanalımıza bir beğeni atmanız ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmanız olacaktır. Ayrıca ufak bir yorumla da kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.